bizden tam 635 ışık yılı uzaklıkta fizik kurallarının yeniden yazıldığı yabancı bir dünya hayal edin. Bir tarafında güneşin asla batmadığı, diğer tarafındaysa sonsuz bir karanlığın hüküm sürdüğü, yüzeyi devasa okyanuslarla kaplı dev bir dünya. O kadar büyük ki kütlesi dünyanın tam 9 katı olabilir. İşte şimdi bu dünyanın üzerine doğru alçaldığını düşün. Kriyo kapsülünde geçirdiğin 4000 yılın ardından nihayet yörüngesine girmeyi başardın. Aşağı baktığında karşında kalın bulut tabakalarıyla sarılmış gizemli bir süper dünya duruyor. Atmosferin üst katmanlarına girdiğin anda sensörlerin veri yağdırmaya başlar. Basınç, sıcaklık, rüzgar hızları ve ardından ilk uyarı gelir. Yer çekimi beklenenden çok daha güçlü. Gemi titriyor. Basınç kemiklerini zorluyor ama geri dönmek için artık çok geç. Birkaç dakika sonra başka bir yıldız sistemindeki gezegene ayak basan ilk insan sen olacaksın. Peki o çelik kapı açıldığında gerçekten de neyle karşılaşırdın? Her şey NASA'nın Kepler uzay teleskobunun derin uzaydan getirdiği o heyecan verici veriyle başladı. Takvimler 2011 yılını gösterdiğinde bilim dünyası daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir coşku içindeydi. Cygnus ve Lyra takım yıldızlarının arasında bizden tam 635 ışık yılı uzaklıkta bir gezegen keşfedilmişti. Kepler 22b. Bu keşfi alelade bir gök cismi olmaktan çıkaran şey, gezegenin kendi yıldızına olan mesafesiydi. Kepler 22b tam olarak yaşanılabilir bölge. Yani bilim insanlarının deyimiyle Goldilocks kuşağında yer alıyordu. Yıldızına ne kavrulacak kadar yakın ne de donacak kadar uzaktı. Bu şu anlama geliyordu. Gezegenin yüzeyinde su sıvı halde bulunabilirdi. Yani yaşamın en temel yapı taşı oradaydı. İşte bu yüzden Kepler 22b yıllardır insanoğlunun bir gün taşınabileceği gökyüzündeki en güçlü ikinci aday olarak görüldü. Oraya dair hep mavi denizleri, yeşil kıtaları olan huzurlu bir yuva hayal ettik. Hatta belki gerçekten de evrende yalnız değildik ve geleceğimiz o uzak yıldız sisteminde olabilirdi. Ama insanoğlunun bu tatlı ve umut dolu hayalinin arkasında aslında devasa bir karanlık gizliydi. Kepler 22b, dünyanın tam 2,4 katı bir çapa sahip. Bilim insanlarının süper dünya olarak adlandırdığı bu devasa kütle, bizim mavi bilyemizden 8-9 kat daha ağır olabilir. Ama bu sadece kuru bir rakamdan ibaret değil. Bu fizik kurallarının tamamen yeniden yazılması demek. İşte bu yüzden içinde bulunduğun iniş aracı gezegenin o devasa kütle çekim kuyusuna doğru adeta bir taş gibi çekilmeye başlardı. Gövdeye binen yük katlanarak artarken metal aksamların gerilme sesleri kabinin içine doldururdu. Hayal ettiğin o ikinci dünya daha yüzeyine bile ulaşamadan sana ne kadar küçük ve aciz olduğunu hatırlatırdı. Ama şimdi içindeki o romantik kaşif heyecanını bir kenara bırakma vakti. Eğer bu gezegen bu kadar büyük ve ağırsa onun yüzeyinde yürümek, hatta sadece nefes almak bile düşündüğün kadar kolay olmayacak. Yine de bunu düşünmek için çok erken. Çünkü şu anda başka problemlerimiz var. Kepler 22b'nin devasa su kütleleri alt taraftaki sıcaklıkla birleştiğinde yukarıya doğru muazzam bir buharlaşma yaratıyor. Bu da gezegeni dünyada benzeri görülmemiş kalınlıkta canavarca bir bulut kalkanıyla sarıyor. İniş aracı bulut denizine daldığı an penceredeki bütün manzara bir anda yok olurdu. Artık tamamen körsün. Etrafını saran tek şey yüzlerce kilometre kalınlığında yoğun bir gaz tabakası. Dışarıda kıtalar büyüklüğünde binlerce yıldır durmayan kasırgalar dönüyor. Gemin saatte yüzlerce kilometre hızla esen rüzgarların arasında bir yaprak gibi savruluyor. Buradaki en büyük kabus bu atmosferin içinde tam olarak ne olduğunu bilmemen. Bilim insanları buraya yıllardır uzaktan bakıyor ama kimse bu havanın bileşimini çözemedi. Soluyabileceğin bir oksijen var mı? Yoksa ciğerlerini saniyeler içinde eritecek zehirli gazlar mı hakim bilmiyorsun. En kötüsü de basınç. Buradaki atmosfer basıncı gemiden dışarı adım attığın anda seni devasa bir hidrolik pres gibi ezebilir. Ama yine de aklında tek bir şey dönüyor.
Bu cehennem gibi bulutların altında seni nasıl bir zemin bekliyor? Nihayet bulutları geride bıraktığında beklediğin gibi hayalindeki o yeşil huzurlu ikinci dünya görüntüsünü muhtemelen bulamazdın. Aslında karşındaki manzara daha çok tüylerini ürpertecek cinsten olurdu. Gözlerinin uzanabildiği en uç ufka kadar sadece su var. Hırçın ve sonsuz bir okyanus. Bilim insanlarının en güçlü teorilerinden biri tam da şu anda karşında gerçeğe dönüşüyor. Kepler 22b neredeyse tamamen sıvıdan oluşmuş dev bir okyanus dünyası. Bizim dünyamızdaki gibi kıtalar veya üzerine şehirler kurabileceğimiz devasa toprak parçaları burada yok. Kilometrelerce derinliğe sahip bu hırçın suların ortasında sadece okyanus tabanından gökyüzüne doğru dikine yükselen sert kayalıklardan oluşmuş küçük takım adalar var. Üstelik bu gezegenin seni çaresiz bırakacak tek yönü coğrafyası da değil. İniş aracın küçük kayalıklardan birine doğru alçalırken gökyüzündeki o yabancı güneşin hiç hareket etmediğini fark ederdin. Çünkü bu gezegende bildiğimiz anlamdaki sabah veya akşam kavramı tamamen yok olmuş olabilir. Bilim insanlarının tahminlerine göre Kepler 22b aşırı yüksek bir eksen eğikliğine sahip. Bu sıra dışı fiziksel yapı yüzünden gezegenin kutup bölgeleri aylarca, hatta yıllarca o devasa yıldıza maruz kalırken diğer yarısı zifiri karanlığa ve dondurucu bir soğuğa gömülüyor. Bir yarısında kavurucu sıcaklık, durmaksızın buharlaşan okyanuslar ve bitmeyen bir gündüz hakim. Diğer yarısındaysa ne zaman biteceği belli olmayan, dondurucu ve ölümcül bir gece hüküm sürüyor. Zamanın böylesine büküldüğü, doğanın bu kadar uç noktalarda yaşandığı bir dünya bizim bildiğimiz hiçbir şeye benzemiyor. Peki bu gezegende yaşam için en uygun yer neresi olabilir? Cevap tam burada. İki uç dünyanın birleştiği sınırda saklı. Bilim insanlarının Terminator kuşağı ya da Alacakaranlık kuşağı adını verdiği bu dar şerit, gezegenin kavurucu gündüz tarafıyla dondurucu gece tarafı arasında kalan tek güvenli bölge olabilir. Çünkü sıcaklıklar yalnızca burada daha dengeli bir seviyeye ulaşıyor. Bir tarafta buzlar erirken, diğer tarafta buharlaşan sular soğuyup yeniden yoğunlaşıyor. Eğer bu gezegende sıvı su varsa, onu en uzun süre koruyabilecek yer de büyük ihtimalle burası. Ancak yaşam için uygun koşulların oluşması işin sadece başlangıcı. Asıl mücadele bundan sonra başlıyor. Çünkü burada ortaya çıkan herhangi bir ekosistem milyarlarca yıl boyunca yalnızca birkaç yüz kilometre genişliğindeki bu bitmek bilmeyen alacakaranlık kuşağına mahkum kalmış olabilir. Belki de gezegendeki bütün nehirler, bütün canlılar ve bütün yaşam mücadelesi yalnızca bu dar şeritte yaşanıyor olabilir. Üstelik bu bölgede kafanı kaldırırsan oldukça sıra dışı bir manzarayla karşılaşırdın. Gökyüzünde batmayan, ufka asılı kalmış kızıl bir güneş. Ne tam bir sabah ne de tam bir gece. Sanki gezegen sonsuza kadar süren bir gün batımına hapsolmuş gibi. Ve böylesine farklı kurallara sahip bir dünyada evrimleşen canlılar da muhtemelen dünyada gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor olurdu. Bu yabancı ekosistemin sınırlarını ve yönünü belirleyen en acımasız güç şüphesiz ezici yerçekimi olurdu. Çünkü Kepler 22b dünyadan çok daha büyük bir gezegen. Kütlesini tam olarak bilmiyoruz ama eğer tahmin edildiği gibi güçlü bir yerçekimine sahipse bu durum burada yaşayan her canlıyı şekillendirmiş olabilir. Dünyada gökyüzünde süzülen kuşlar görmeye alışığız. Ağaçlar onlarca metre yükselebiliyor. Hayvanlar koşuyor, sıçrıyor, tırmanıyor. Ama burada işler çok farklı olabilir. Yüksek yerçekimi altında uzun ve narin vücutlar dezavantaja dönüşür. Her hareket daha fazla enerji ister. Her adım daha fazla yük anlamına gelir. Bu yüzden Kepler 22b'deki canlılar o ezici ağırlığa karşı koyabilmek için dünyadakilerden çok daha farklı bir anatomi geliştirmiş olabilirlerdi. Etrafına baktığında muhtemelen koşup zıplayan çevik hayvanlar yerine yere yakın hareket eden, güçlü kaslarla desteklenmiş ve ağırlığını geniş bir alana dağıtan canlılar ya da dev böcek benzeri yaratıklar bulurdun. Belki 4 bacak bile yeterli olmazdı. Bazıları 6 ya da 8 bacak üzerinde ilerleyip
kalın ve sert dış yapılarıyla gezegenin acımasız koşullarına meydan okuyor olabilirdi. Kemikleri bizimkilerden çok daha yoğun, gövdeleri ise olabildiğince alçak olurdu. Çünkü burada hayatta kalmanın ilk kuralı hız değil, ağırlığa dayanabilmek olurdu. Üstelik bitkiler de farklı görünürdü. Ufka doğru uzanan dev ormanlar yerine yere yakın büyüyen kalın gövdeli bitkiler manzaraya hakim olabilirdi. Belki de kilometreler boyunca uzanan adalar dev çalılıkları andıran sık ve yayvan bitki örtüsüyle kaplı olurdu. Kısaca burası dünyadaki yaşamın biraz farklı bir versiyonu gibi görünmezdi. Aynı fizik kurallarının altında çalışan ama tamamen farklı çözümler üretmiş başka bir evrimin eseri gibi görünürdü. Belki ufukta sürü halinde dolaşan garip canlılar görürdün, belki de hiçbir biyoloğun hayal bile etmediği bir ekosistem keşfederdin. Ama işin tuhaf tarafı şu: bulduğun şey her neyse kendine saklamak zorundasın. Şu an telsiz düğmesine basıp dünyaya bir mesaj gönderseydin, o sinyal eski evimize ancak 635 yıl sonra ulaşabilirdi. Ve bir cevap gelirse onu duyabilmek için de bir 635 yıl daha beklemen gerekirdi. Düşünsene, insanlığın en büyük keşfini yapıyorsun ama bunu paylaşabileceğin hiç kimse yok. Dünyada bıraktığın herkes çoktan tarihe karışmış. Ülkeler değişmiş, diller şekillenmiş. Hatta belki insanlık bile bambaşka bir şeye dönüşmüş olabilir. Bu mesafelerde uzay yolculuğu artık yalnızca bir ulaşım problemi olmaktan çıkıyor. Zamanın bizzat kendisiyle mücadele etmeye başlıyorsun. Şöyle düşün. İnsanlığın bugüne kadar ürettiği ve Güneş sisteminin dışına doğru ilerleyen en hızlı araçlardan biri olan Voyager 1, saniyede yaklaşık 17 kilometre hızla yol alıyor. Eğer onu doğruca Kepler 22b'ye gönderebilseydik, yolculuğun tamamlanması yaklaşık 11 milyon yıl sürerdi. Karşılaştırmak gerekirse, modern insanın ortaya çıkışından bu yana geçen sürenin onlarca katı. Yani biz yola çıktığımızda dünyadaki bütün medeniyetler doğar, yükselir ve yok olurdu. Kıtaların şekli değişir, farklı türler evrimleşirdi ve buna rağmen biz hala yolculuğun sonuna ulaşmamış olurduk. Bu yüzden Kepler 22b'nin asıl problemi ne devasa fırtınaları, ne güçlü yerçekimi, ne de karanlık okyanusları. Asıl problem ona ulaşabilmek. Fakat burada çok önemli bir detayı unutmamak gerekiyor. Şu ana kadarki gördüğümüz okyanuslar, sonsuz gün batımları, alacakaranlık kuşakları, yabancı canlılar ve sıra dışı ekosistemler. Bunların hepsi yalnızca elimizdeki verilerden yola çıkarak yaptığımız tahminler. Çünkü dürüst olmak gerekirse Kepler 22b hakkındaki bildiklerimiz bilmediklerimizin yanında oldukça küçük kalıyor. Bu gezegenin atmosferini doğrudan hiç incelemedik. Yüzeyinde gerçekten okyanuslar olup olmadığını bilmiyoruz. Sadece tahmin ediyoruz. Hatta üzerinde tek hücreli bir yaşamın bile varlığına dair hiçbir kanıtımız yok. Bugün internette gördüğünüz Kepler 22b görsellerinin hiçbiri gerçek bir fotoğraf değil. Bunların tamamı bilim insanlarının sahip olduğu birkaç temel ölçüm verileri kullanılarak hazırlanmış sanatçı tasvirleri. Aslında az önce yaptığımız şey 635 ışık yılı uzaklıktaki bir dünyanın nasıl olabileceğini hayal etmekti. Ve belki de Kepler 22b'yi bu kadar büyüleyici yapan şey de tam olarak bu. Çünkü bazen bilinmeyenler bildiklerimizden daha etkileyicidir. Belki orada uçsuz bucaksız okyanuslar var. Ama belki de yok. Belki de verileri yanlış yorumladık ve aslında orası kayalık ve çorak bir yer. Ya da belki de gerçekten de şu anda kalın bulutların altında hiç beklemediğimiz bir yaşam biçimi gelişmeye devam ediyor bile olabilir. Evet, bunların hiçbirini henüz bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. İnsanlık gökyüzüne bakmayı ve merak etmeyi bırakmadığı sürece bu soruların peşinden gitmeye devam edecek. Ve kim bilir, belki bir gün şu an yalnızca hayal edebildiğimiz o uzak dünyanın gerçek yüzünü görebileceğiz.